Molovay'dan herkese merhaba. CorelDRAW ile vektörel çizim nasıl yapılır ve hangi araç ile yapılır onu göstereceğim. Proje oluşturmadan önce vektörel çizim hakkında bir açıklamada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Vektörel çizim, detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür. Yani çiziminize istediğiniz ölçüde yaklaşın, hiçbir şekilde ne bozulma ne de pikselleşme göremezsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz projemizi oluşturalım. Yatay çalışacağım. A4 cinsinden. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ın logosunu şuraya atıyorum şöyle. Bunu vektörel çizime dönüştüreceğim arkadaşlar. Hemen sol kısma geliyoruz. Sol kısımdan peni seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra şöyle yakınlaştırıyoruz. Birazcık daha, evet, şu an gayet iyi. Şimdi hemen başlayalım şöyle. Şöyle uç noktaları birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi tıkladım. Şöyle oldu. Geri gidiyorum. Tekrar tıklıyorum. Fakat elimi mouse'dan çekmiyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. Çizgim tam oturduğu zaman şöyle bırakıyorum. Evet. Şimdi bıraktım. Şimdi diğer çizgiyi çekeceğim fakat şöyle oldu. Şimdi onu da klavye üzerinden alt tuşuna basarak şuradaki noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir çizgimiz gelmiş oldu. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Daha güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başta zorlanacaksınız arkadaşlar çizim yaparken. Çünkü eliniz pek yatkın olmayacak arkadaşlar. Sürekli çizim yaptığınız zaman da alışacaksınız. Şöyle yapalım. Tekrardan alt tuşuna basıyorum. Noktaya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yeni bir çizgimi çizebilirim arkadaşlar. Şimdi illaki böyle yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani ben nasıl olduğunu size gösteriyorum. Şimdi benim yeteneğim yok, çizemiyorum ya da daha çabuk çizmem gerekiyor diyorsanız arkadaşlar size şöyle de gösterebilirim isterseniz. Şimdi basit yöntemi de şu arkadaşlar. Şöyle tek tek yapıyorsunuz. Şu şekilde böyle daha kolay oluyor. Ama görüntüde şöyle hafiften bir çıkıntılar meydana gelebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle. Mesela çizgiyi
yaptınız arkadaşlar, fakat şöyle eğri oldu diyelim. Şu şekilde şöyle göstereyim, daha iyi olur. Şöyle oldu diyelim arkadaşlar. Yani şurada bir fazlalık oldu diyelim. Hiç dert etmeyin. İşleminize siz devam edin. Bitirdikten sonra onu da size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle de birleştiriyoruz. Evet. Şimdi dış çerçevemiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi geldik iç kısma. Devam ediyoruz. Evet, son işlemimiz de bitti arkadaşlar. Buraya bilerek böyle bıraktım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi işlemimizi yaptık arkadaşlar. Çizimimiz bitti. Şimdi bazı yerler fazla oldu. Şimdi oraları, yani o kısımları nasıl halledebiliriz? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi onu da dilerseniz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yakınlaştıralım isterseniz. Daha iyi görmeniz açısından. Şimdi şöyle bakıyoruz. Mesela şurada şöyle gördüğünüz gibi içeri doğru girmiş arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki araçlar kısmına geliyoruz. Şuradaki shape'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya şurada bir nokta çıkıyor. Evet. Şimdi şuradaki noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaştıralım isterseniz. Şimdi şu noktalara tıkladığınız zaman şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Onu şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde.
Şimdi şu yukarı kısımlara gelelim. Mesela şuraya gelelim arkadaşlar. Fazla yakınlaşmayalım. Şunu seçtim. Şu noktalar çıktı arkadaşlar. Şimdi isterseniz şuradaki kendimizin oluşturmuş olduğu noktaları tıklayarak şöyle yapabilirsiniz. Ya da tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şunun tam ortasına bir nokta koyuyoruz. Şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu da şöyle geriye çekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Hangisi sizin kolayına gelirse arkadaşlar. Evet. Gayet güzel oldu. Şu kısımda birazcık fazlalık var şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini seçelim. Şurada yanlış oldu. Şöyle seçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi birazcık şöyle yakınlaştıralım isterseniz. Daha iyi görmeniz açısından. Şimdi boyamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen sol kısımdan şuradaki aracı seçiyoruz. Seçtikten sonra tabii Photoshop'ta alt tuşuna basarak seçiyorduk. Burada direkt üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buranın yeşil olmasını istiyorum. Ve aynı şekilde buranın da öyle. Fakat olmadı. Tekrardan yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle ortalayalım isterseniz. Daha güzel gözüksün diye. Evet. Şimdi şöyle hepsini seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra buradaki çizgilerden kurtulacağım. Evet. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarıyla bitti arkadaşlar. Şimdi yakınlaştıralım isterseniz. Şöyle bakalım. Arasındaki farka bakalım. Evet. Şimdi bu bizim oluşturduğumuz vektörel çizim. Bu da bir fotoğraf arkadaşlar. JPEG yani. Biri piksel tabanlı, biri vektörel tabanlı arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar yakınlaştırın. Hiçbir zaman görüntüde bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.